Arkadaşlar herkese merhaba. Bir alkış rica ediyorum. Yıllar sonra YouTube'a geri dönüyorum arkadaşlar ve birlikte iPhone 15 Pro'yu inceliyoruz. Bütün özelliklerine baktım. Özellikle titanyum kasası ve şu yuvarlatılmış kenarları sayesinde farklı bir telefon tuttuğunuzu anlıyorsunuz. Elinizde tutarken de zaten daha rahat tutuyormuş hissiyatı yarattığı için o da biraz ekstra hafiflik katıyor aslında. iPhone 15 Pro 4 renkte geliyor. Natural titanyum, elimde görmüş olduğunuz mavi, beyaz titanyum ve siyah titanyum. Tüm iPhone'larla gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi de Type-C girişi. Bu Type-C girişiyle birlikte iPhone'larımıza artık yepyeni bir kablo geliyor. Örgü bir kablo bu. Bunu şöyle test ettim arkadaşlar. Benim için en önemli şey kabloları sürekli yanımda taşıdığım için kolayca birbirine dolanmaması. Örgü kablolarında böyle bir avantajı var. Bunu dün kutusunu açarken AirPods'un kablosuyla denemiştim. Burada da sizle birlikte deneyelim. Örgü ve iki tarafı da Type-C olan kabloyu ne kadar birbirine dolaştırmak isteseniz de arkadaşlar bir türlü dolaşmıyor. Ne yaparsanız yapın bir şekilde bu kablo kendi kendine açılıyor. Böyle de güzel bir özelliği var. Bu arada şöyle bir güzellik oldu arkadaşlar. İsterseniz bu kabloyu kullanarak, isterseniz önceki iPhone'larınızın ya da başka bir kablonuzu kullanarak bu iPhone'la birlikte istediğiniz cihazı şarj edebiliyorsunuz. Sen biliyor muydun bunu? Ya işte her gün bir yeni bilgi. Bundan sonra böyle arkadaşlar. YouTube'sa YouTube, uzun kullanım testi ise uzun kullanım testi. Her şeyi yapacağım bundan sonra. Merak etmeyin. Sizin de bu iPhone modeliyle ilgili merak ettikleriniz varsa aşağıda yorumlara bekliyorum. Şimdi iPhone 15 Pro'nun diğer yeniliklerine birlikte bakalım. Action button'a bakacağız birlikte. Ben aslında bu yandaki sessiz alma tuşunu çok seviyordum. İlk iPhone'dan beri olduğu için bana böyle biraz klasik bir hava veriyordu. Ayrıca böyle her şeyin elektronik olduğu ya da böyle dijital olduğu bir ortamda buradan mekanik bir kontrol yapmak benim hoşuma gidiyordu. Ama bu da bir tuş olduğu için ve bu tuşa basmamız gerektiği için öndeki Dynamic Island'da da her şeyi görebildiğimiz için bu da güzel bir hissiyat. Bu Action Button arayüzüne girdiğimizde diğer arayüzlerden çok daha farklı bir arayüz bizi karşılıyor. Mesela bu özelliği açtığımızda sadece tuşa basarak portre selfie özelliğini açabiliyoruz veya benim gibi bir durumdaysanız ve devamlı video çekiyorsanız, ben videolarımın çoğunu bu arada iPhone'dan çekiyorum. Özellikle dikey içeriklerimi. O yüzden tek tuşla videoya başlayabilmek benim için çok kullanışlı bir özellik. Shorts videolarımı takip ediyorsanız kestirmeler özelliklerini de ne kadar kullandığımı biliyorsunuzdur. Bu düğmeye tek bir dokunuşla arkadaşlar istediğiniz herhangi bir kestirmeyi açabiliyorsunuz. Buna biraz daha detaylı bir şekilde bakacağım. Daha bu iPhone'a tam olarak geçmedim. Bütün kestirmelerimi, bütün her şeyi buraya yükleyeceğim. Telefonu devamlı olarak kullanmaya başlayacağım. Sonra bu tuşa basarak kestirmelerden ne kadar iyi yararlanabiliriz ona birlikte ayrı videolarda bakacağız. Bir de şöyle bir özellik var arkadaşlar. Bunu niye kullanmak isteyelim bilmiyorum. Ama isterseniz bunu ayarlayarak bu tuşa bastığınızda hiçbir şey olmamasını sağlayabilirsiniz. Bakın hemen açtım ben bu özelliği. Deniyorum. Yanda Action Button'ı görüyorsunuz. Basıyorum. Bir şey oldu mu? Ben göremediğim için şu anda. Hiçbir şey olmuyor. Böyle bir özellik. Yani bunu bu amaçla gerçekten kullanmak isteyen olur mu? Çok merak ediyorum. Hiç troll olsun falan diye de sormuyorum. Bunu bu özellik için kullanırsanız lütfen aşağıda yorumlara yazın. Uzun bir muhabbet etmek istiyorum sizle yani. Niye bir butonun hiçbir şey yapmaması istiyorsunuz ve neden? Şimdi ben bunu her zamanki gibi sessiz moda ayarlayacağım. Benim için özellikle şu da çok kullanışlı oldu. Fokus modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela rahatsız etme moduna gelmesi için ayarlayabiliyorsunuz. Özür dilerim, gördüğüm Hiç önemli değil. Sana da bir soru sormak istiyorum. Dinliyorum. Buna istediğini yapıyorsun. İstediğini kestirmeyi çalıştırabiliyorsun. İstersen fener, istersen kamera aç. Burada şöyle bir opsiyon var. Mavi ekran verdi. Bunu kullanmak için bana tek bir sebep söyler misin? Ya eylem yok. Evet. Bak ayarladım bunu. Bu tuşa basıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Öyle. Benim gibi durmadan telefon elinde olan biriysen ve Stres atmak için mi? Orada yani yanlışlıkla elin gittiğinde durmadan bana bir şey açılacaksa onu kullanırım. Benim durmadan elimde telefonum oluyor ve elimi yanlışlıkla yana atıp kamerayı açabilirim. Ayarladıysam o eylemi ya da işte atıyorum X başka bir şey açabilirim. Sürekli o da açılırsa ve benim normal rutinimi bozarsa eylem yok yapabilirim. Ama bunu zaten rutinini kolaylaştırmak için kullanacağız. Mesela en çok kullandığın şey neyse, ben mesela sürekli TikTok çektiğim için diyorum ki mesela ben bunu böyle ayarlayayım. Bastığım anda video çekmeye moduna gelsin. Diyorum ki elim durmadan telefon var. Telefon cebimdeyken de ben bazen böyle elim gidiyor stres atmak için, bu arada o da çok doğru mantık. Böyle şey olabilir ha bak, saçma saçma yorumlar yazıyor ya insanlar. Hı. Kardeşim o klavyeye basacağınızda şuna falan basın, azıcık stresinizi öyle atın. Aynen. Mantıklı yorumlar yazın. böyle ses açma kapama tuşuna da basıyorum böyle. Ha, basayım ama hiçbir şey yapmasın. Aynen. Bozulursa ihaleye getirmesinler bir şey yapmışlar. Ama hala hiçbir şey yapmama şeyine mantıklı bir sebep bulamadım ben. Gerçekten bunu merak ediyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu tuşa basınca hiçbir şey yapmaması mantıklı mı? Bu odak özelliği de çok iyi bu arada. Bunu kullanmıyorsanız kullanmanızı tavsiye ederim. Benim bir tane video çekerken kullandığım Video diye bir odağım var. Bütün
Tüm bildirimlerim kapalı. Arayan kimse ulaşamıyor. Mesaj atan kimseyi görmüyorum. İnanılmaz kullanışlı bir özellik. En azından rahatsız etmeyi de kullanmanızı öneririm. Ben hatta ilk başta bu iPhone 15 mevzuları falan çıkmadan önce kestirmeleri ilk ararken şöyle bir şey arıyordum. Ben keşke diyordum telefonumu pıt diye sessize aldığım zaman otomatik rahatsız etmeyi açsa. Öyle bir özellik o zamanlar yoktu. Artık var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu telefonu ilk açtığınız andan itibaren zaten bu arayüz sizi karşılıyor. O arada da ben istemiyorum kardeşim, ben eskisi gibi sessize almak istiyorum falan derseniz zaten öyle geliyor. Ona göre siz isterseniz onu değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben de ilk başta alışkanlıklarımdan çok kolay vazgeçemeyeceğimi düşündüğüm için şöyle yaptım. Sessiz moda al dedim. O da şöyle oluyor. Buradan parmağımla kırt yapacağıma basıyorum ve sessize alıyor. Tekrar sesliye almak için de tekrar basıyorum. Bu arada şundan da korkmayın. Yani sürekli basarsam bir şeyler değişecek gibi bir hissiyatı da yok. Çünkü ard arda 2 kere basarsanız zaten fonksiyonu çalıştırmak için basılı tutmanızı istiyor. Bana bir sorum var. Ben bu iPhone 15 Pro'yu kamera harici ne için kullanırsın? 14 yerine bunu mu niye tercih ederim? Evet. Mesela benim aklıma şey geliyor. Ki iPhone'u kabloyla şarj edebiliyorsun ya. Kamera harici benim için çok pozitif bir özellik. Bu arada onun nasıl çalıştığını da videoya çekmişler. Bizim cihazlar daha yeni geldiği için. Mesela 2 iPhone'u şarj etmeye çalışıyorsun ya. Mesela iPhone 15, karşıdaki de iPhone 15 kullanıyor. Birini biriyle şarj etmek istediğin zaman takıyorsun kabloyla birbirine. Onlar kendi aralarında bir tokalaşıyorlar, bir selamlaşıyorlar. Hangisi daha çoksa az olanı şarj ediyor. İşte şu inceliğe bakar mısınız? Bu mesela benim için çok güzel bir özellik. Zaten Type-C'ye geçerken ki en önemli nokta da şeydi. Bütün cihazlarınızı artık aynı kabloyla şarj edin. Çünkü iPad'i de aynısıyla, işte MacBook'u da edebiliyorsun. Lightning kullanabiliyorsun. Yani diğer ucunu buna takıp onu öyle şarj edebiliyorsun. Apple Watch'un da kablosunu taktığında Apple Watch'u da şarj edebiliyor. Ben mesela o sıkıntıyı çok yaşıyordum özellikle. Böyle gün sonunda %2 falan şey kalıyor. Ama buradan mesela eve gideceğim. 1 saat yolum var. Diyorum ki oradaki adımlarımı sayamayacak, ne yapacağım ben şimdi? Öyle bir durumda çıkarıyorsun kabloyu, takıyorsun iPhone'la. Oradan şarj ediyorsun, keyfine bakıyorsun. Orada tabii bu iPhone'un bataryası ne kadar iyi gidecek bilmiyorum. Denemek için de bayağı heyecanlanıyorum açıkçası. Bakalım. Orada A17 çipin yeni gücü de çok önemli. 3 nanometre bir çip kullanılıyor içinde. İsmi de ilk defa bu arada A17 Pro ve konsol kalitesinde oyun oynatabileceğini iddia ediyorlar. Hatta Resident Evil'ın bir oyunu 30 Eylül'de App Store'da çıkıyormuş. Onu da deneyeceğim tabii ki. Arkadaşlar yaklaşık böyle bir 18 saattir falan bende bu telefon. Çok fazla detayına inemedim kendim kullanırken. Ama tabii ki yani 2 haftadır inceleme videoları izliyorum. Özellikle YouTube için güzel hazırlanayım dedim bu arada. iPhone 15 Pro dediğimizde şu arkada gördüğümüz 3 tane kamera çok önemli. Çünkü her sene bunu Pro kamera sistemi diye tanıtıyorlar. Burada iPhone 15'e gelen bence en önemli özellik. Çünkü ben bunu çok sık kullanıyorum. Fotoğraf çekilirken çeken arkadaşıma diyorum ki portre moduna da geç. Oradan da çek. Şimdi iPhone 15 modellerinde hem Pro'larda hem 15'lerde bu özellik otomatik olarak fotoğraf modunda bile kullanılabiliyor. Yani karşınızdaki bir insansa zaten iPhone onu otomatik olarak tanıyor ve onu otomatik olarak özne olarak belirliyor. Arka planı da otomatik olarak bulanıklaştırma imkanı veriyor. Bunu hatta isterseniz fotoğrafı çektikten sonra da yapabiliyorsunuz. Yani fotoğrafı çekerken ekranda sadece sol alt köşede bir F işareti oluyor. O işareti gördüğünüz ve açtığınız andan itibaren portre fotoğraf mı, normal fotoğraf mı bunu düşünmenize hiç gerek kalmıyor. Hatta açıksa aynı anda aynı fotoğrafı live foto olarak da kaydedebiliyor. Live fotoğraftan videoya da dönüştürebiliyorsunuz. İsterseniz GIF'e de dönüştürebiliyorsunuz. İsterseniz de diğer tarafta portre ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradaki Pro kamera sisteminde 3 lens görüyoruz biz aslında ama tanıtımda izlediğimiz kadarıyla 3 lenste 7 lens konforu vaat eden bir kamera sistemi var burada. Özellikle bu kullandığımız 1x yani ana kamerada kamerayı açtığımızda 1x'e basılı tuttuğumuzda burada 3 farklı milimetreye sahip lens görüyoruz. Bunu şöyle düşünmüştüm ben ilk etapta. Fotoğrafı yine aynı lensle çekiyoruz sonuçta. Onu croplayıp biraz daha işte bu içindeki Photonic Engine ve diğer işleme yöntemleriyle, işlemcinin de gücüyle biraz daha iyileştirir, netleştirir diye düşünüyordum. Ama tanıtımda izlediğim kadarıyla gerçekten arada bir fark var. Yani aynı fotoğrafı 1x zoom'la çekip ondan sonra croplarsanız aynı kaliteyi elde edemiyorsunuz. Gerçekten lensi sadece o kısmını kullanıyor gibi bir görüntü ortaya çıkarıyor. Video tarafında zaten iPhone 14 Pro da çok başarılıydı. Şimdi iPhone 15 Pro'nun işlemci gücü sayesinde 4K 60 ProRes video da çekilebiliyor. Ayrıca USB-C girişi sayesinde de ekstra bir harici belleğe de kayıt yapabiliyorsunuz. Ben sinematik modu da mesela çok yoğun bir şekilde kullanıyorum ve en çok şikayet ettiğim noktalardan bir tanesi sinematik video çekerken zoom yapamamaktı. Artık iPhone 15'te sinematik modda zoom da yapabiliyoruz. Bu da çok önemli. Video özelliklerini bir tarafta, fotoğraf özelliklerini bir tarafta anlatmak istiyorum gerçekten. O kadar iyi. 14 Pro'nun da şarjı az kalmış. Neyse 15 Pro ile şarj ederim. Şimdi kamera özelliklerini burada size kısaca göstermek istedim ama tabii ki bunu bir gün boyunca vlog çekerek kullanmak istiyorum. Fotoğraf özelliklerini ayrı ayrı göstermek istiyorum. Video özelliklerini ayrı ayrı göstermek istiyorum. YouTube için ne kadar motive olduğumu görebiliyorsunuz arkadaşlar muhtemelen. O yüzden bu kamera testleri, testi bile demiyorum, testleri
yakında gelecek. Şimdi bir de isterseniz iPhone 15 Pro ve iPhone 15 serisiyle birlikte çıkan kılıfı inceleyelim. Bu kılıf arkadaşlar mikro dokuma kılıfı olarak geçiyor. Fine woven diye geçiyor. Ben bunun kutusunu da dün iPhone'un kutusuyla birlikte açtım. Dünden beri kullanıyorum. Süet gibi bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Bence deriye göre daha güzel olmuş ve deriden daha hafif. Zaten telefon da hafif, kılıfı da hafif. O yüzden güzel bir kombinasyon olmuş. Onun dışında tasarım olarak klasik Apple tasarımı aslında. Biraz kumaş gibi, biraz süet gibi, biraz kadife gibi bir hissiyatı var. Dayanıklı olacağını düşünüyorum. Onu da kullandıkça göreceğiz zaten. Mavi iPhone'la birlikte mavi kılıf çok güzel oldu. Ben bu arka camın yapısını ve şu yuvarlatılmış kenarları ne kadar sevsem de şimdi kılıfı takıyorum arkadaşlar. Telefonları da temiz tutmak lazım. Bu arada kılıfın da kenarları yumuşak. Yani daha yumuşak hatlara sahip, iPhone 15'in yeni tasarımına uygun bir şekilde. Bitti mi? Bitmedi. Kılıfımızla birlikte inceleyeceğimiz bir aksesuar daha var aslında. Bu da MagSafe cüzdanımız arkadaşlar. Ben bunu da bir yıldır falan kullanıyorum. Deri versiyonunu kullanıyordum. Artık hiçbir aksesuarda deri kalmadığı için bu fine woven materyaline geçiş yaptılar. Bunun da kutusunu dün ürünle birlikte açtım arkadaşlar ve denedim. Hatta şunu da yaptım. Önceki MagSafe ile karşılaştırdım. O da burada. Şimdi burada da göstereceğim. Burada hem ürünün materyalinden dolayı hem de belki kumaş olmasından dolayı mıknatıslar daha iyi bir şekilde birbirini çektiği için yeni MagSafe cüzdan diğerine göre çok daha dayanıklı arkadaşlar. Çok daha zor oynuyor yerinden. Onu da hatta şöyle göstereyim direkt. Burada hala kullandığım deri olan MagSafe cüzdan var. Bu dediğim gibi yaklaşık bir yıldır falan kullandığım bir ürün. Bunu bu şekilde telefona yapıştırdığımda şu şekilde alttan kolayca oynuyor. Hatta düştü gördüğünüz gibi. Bu da özellikle telefonu düşürürseniz cüzdanın da başka bir tarafa düşmesine falan sebep oluyor. Maalesef yaşadık, en kralında yaşadık. Yani arkadaşlar bu iki mikro dokuma ürün birbiriyle o kadar güzel bir uyum yakalıyor ki gerçekten relationship goals diyebileceğim bir ürün bu. Çünkü bir kere yapışınca gördüğünüz gibi tam yapıştıramadım bile, asla oynamıyor. Yani inanılmaz bir çaba sarf etmek gerekiyor diğerine göre. Şöyle asılıyorum falan anca çıkıyor. Yani arkadaşlar kısacası bu yeni materyal benim çok hoşuma gitti. Benim için silikondan da deriden de çok daha iyi, çok daha dayanıklı bir malzeme gibi duruyor. Sizin cüzdanınız değil diyor. Pardon, kimin cüzdanı? Bu arada bu cüzdanın en önemli avantajını da söyleyeyim. Büşra'ya söyledim, şok oldu az önce. Bu cüzdanı biliyorsunuz kullanmak için şuradan kartları dürtüp çıkartmanız gerekiyor şu şekilde. O yüzden bunun için cüzdanı telefondan çıkartmanız gerekiyor. Belli bir süre sonra, yani 2-3 dakika sonra cüzdanı geri takmazsanız, cüzdanı en son nerede bıraktıysanız telefonunuzda konumu çıkıyor. Böylece bir yerde unuttuysanız ya da düşürdüyseniz gidip cüzdanınızı tekrar bulabiliyorsunuz. Çok önemli bir özellik. Benim iPhone 15 Pro ile ilgili ilk izlenimlerim bu şekildeydi arkadaşlar. İleride hem işlemcinin gücünü test edeceğiz, biraz video çekeceğiz, video editleyeceğiz bunun üzerinde, kamera yeteneklerine bakacağız, fotoğraf yeteneklerine ayrı, video yeteneklerine ayrı bakacağız. Bu cihazı bol bol test etmek istiyorum. Yeni eylem düğmesiyle birlikte hangi kestirmeleri kullanabileceğiz onları çok merak ediyorum. Kestirmelerle ilgili de ayrı bir video hazırlıyorum bu arada. O video yüklendiğinde de haberdar olmanız için abone olup zile basabilirsiniz. iPhone 15 Pro hakkında ya da genel olarak iPhone 15 ailesi hakkında başka sorularınız ya da merak ettikleriniz varsa onları da aşağıya bekliyorum. Arkadaşlar ilk zamanlardan beri, iPhone 6 döneminden beri burada olanlar lütfen aşağıya başka bir yorum bırakabilir mi? Her şey biliyorsunuz ki mavi kaplı iPhone 6 ile başlamıştı. Vay be, getir bir bakayım. Özledik be. Evet arkadaşlar, yaklaşık 6 saattir aldığımız kaydın sonuna geldik. Umarım iPhone 15 Pro hakkında merak ettiğiniz bazı sorulara yanıt bulmuşuzdur. Bulamadıysak da lütfen sorularınızı yorumlara yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranmayı ve latte içmeyi sakın unutmayın. Görüşürüz.